Bugün sizlerle beraber ekibimizin yeni üyesi Avmatrix Shark S6'yı inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, bugün önümüzdeki bu reji gerçekten değeri bilinmeyen tam bir fiyat performans canavarı. Neden böyle diyorum? Ülkemizde de diğer ülkelerde de bu cihaz çok popüler değil. Ama özellikleri olsun, fiyatı olsun gerçekten beni fazlasıyla tatmin eden bir cihaz. Bu cihazı tercih etme sebeplerimizi, en beğendiğim özelliklerini ve en çok kullandığım özelliklerini sizlere anlatmaya çalışacağım. Bir önceki videomuzda konferans çekimi anlattık. Orada ilk defa kullanmıştık ve bu cihazı test etme imkanımız oldu. Bütün özelliklerini test edemesek de çok fazla kullandığımız özelliklerini test ettik ve bizim filtremizden geçti. Rahatlıkla tavsiye edebiliriz. Bu arada bu cihazı alırken son gün gidip almamda bana yardımcı olan bir tek videodan İbrahim abi ve Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Sizlere de küçük bir indirim kapmayı başarabildim. Videonun içinde vereceğimiz kodla beraber alışverişinizde bunu kullanarak güzel bir indirim alabilirsiniz. İlk olarak dış gövdesinden ve sevdiğim özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu modelde 5 inçlik bir ekran geldi. Bu ekran neden önemli? Bazen işlerimizde aniden bir görüntü almamız gerekiyor. Sadece kablolar doğru mu diye bakmamız, bu görüntüyü almamız gerekiyor. Bazen ekran kuracağımız ortamlar olmuyor ve sadece 2 kameralı bir çekim yapmamız gerekiyor. Buralar için gerekli oluyor. Bazense dış faktörlerden dolayı ekranda bir arıza çıkabiliyor ve görüntü gittiğinde tamamen her şeyden uzaklaşmak istemiyoruz. Bu yüzden bu ekranın olması çok önemli. Çekimleri tabii çok sıcak şartlarda gerçekleştiriyoruz. Adana sıcağında, Antalya sıcağında bu rejilerle çalışmak zorunda kalıyoruz. Bu rejilerde sıkıntı olmuyor. Bazen de kablolarda sıkıntı oluyor. Bağlantılarında sıkıntı oluyor. Elektriksel bir sıkıntı oluyor. Bir sürü sıkıntı yaşayabiliyoruz. Böyle bir ekran olsaydı böyle bir sıkıntı yaşamayacağım dediğim şöyle bir anı yaşadım. Fanti Festivali'nde çekimlerimiz için kablolamayı tamamladık. Ekranımızı kurduk, rejimizi kurduk. Her şey tamamdı. Sonra akşam konsere geldik. Konserin bir saat öncesinde de testlerimizi yaptık ve çalışmalarımıza başladık. Gayet her şey akışında ilerliyordu. Birinci konseri bitirdik. İkinci konsere geldiğimizde ekran gitmeye başladı. Aniden gidiyor. Sonra 5 saniye sonra geri geliyor. Sonra geri gidiyor. Sonra geri geliyor. Fark ettik ki HDMI kablosu aşırı ısınmadan ve oynamadan dolayı temassızlık yapıyormuş. Şimdiden geriye dönüp baktığımda orada çekim yaparken 10 saniyede ekran gitse, 1 saniyede ekran gitse benim yaşadığım tedirginlik çok zordu. Eğer böyle bir ekran olsaydı orada reji mi ısındı yoksa başka bir şey mi oldu, elektrik sıkıntısı mı oldu diye bir sürü strese girmiştim. Bu ekran olsaydı böyle bir şey olmayacaktı. Gerçekten bu özellik böyle işlerde çok güzel, hayat kurtarıcı olur. Gelelim ikinci özelliğine. Bu özelliği gerçekten çok seviyorum. Diğer rejilerde bu özellik yok. Hem HDMI hem de SDI kablo girişlerinin ve çıkışlarının olması. Bu şunun için önemli. Biz FX30 kameraları kullanıyoruz. Bazen de broadcast kameraları kullanıyoruz. Dediğim gibi yakın kameramızı FX30, genel kameramızı broadcast kamera olarak kullanabiliyoruz. Burada dönüştürücülerle uğraşmaktansa direkt çıktığımız gibi kameraya giriyoruz ve böyle bir rahatlık sağlıyor. Onun dışında bu rejiye diyelim ki başka bir video çekiyoruz. Burada bir bilgisayarın çıkışını buna vermek istediğimiz zaman direkt HDMI'den giriş yapıyoruz. Ekstra bir konverter'a ihtiyacımız olmuyor. Veya buradan bir yere çıkış vermemiz gerekiyor. Bir ekrana bir görüntü vermemiz gerekiyor. O ekranın da çıkışında giriş yok. O zaman yine bunun PGM HDMI çıkışından çıkış vererek direkt o ekrana da görüntü verebiliyoruz. Bunlar gerçekten hayat kurtaran özellikler. Çıkışlardan bahsetmişken AUX çıkışları ve PGM çıkışlarının fazla olması da beni gerçekten etkiliyor. Yani burada 2 tane AUX çıkışının olması, 2 tane PGM çıkışının olması, bir tane de HDMI PGM çıkışı, bir tane de multi-view PGM çıkışının olması gerçekten bu büyüklükteki bir cihaz için çok ideal ve çok kullanışlı. Peki bu AUX çıkışları nerede işimize yarıyor? Örneğin bir konser çekiyoruz veya başka bir konferans çekiyoruz. Sağdaki soldaki ledlere görüntü vermemiz gerekiyor. Ama dediler ki sağ LED'e bir ayrı görüntü verelim, sol LED'e ayrı bir görüntü verelim. Burada AUX'tan herhangi bir kamerayı seçtiğimizde mesela birinci kamerayı AUX'a verdiğimizde birinci AUX'un çıkışını sağ LED ekrana, PGM çıkışında sol LED'e verdiğimiz zaman her iki LED'e de ayrı görüntü vermiş oluyor. Bu da gerçekten kullanışlı bir özellik. Veya bir konser çekiminde arka LED'lere başka bir görüntü, sağdaki soldaki LED'lere başka bir görüntü verilmesini istediğiniz zaman yine bu PGM ve AUX çıkışları sizin işinizi kolaylaştırıyor. Evet, konserlerde ve diğer yerlerde kullanım için kolaylık sağlayan özelliklerinden bahsedeyim. İlk olarak program ve preview tuşlarının ayrı olması. Şimdi diğer bu tip rejilerde program ve preview tuşları tek tuşta, yani daha büyük bir bastığınızda hem preview hem ikinci defa bastığınızda da program oluyor. Bunun yerine burada ön izleme tuşu ayrı, program tuşu ayrı. Bu nerede güzellik sağlıyor? Şöyle mesela bunu kullanıyoruz. İkinci görüntüyü seçmek istiyoruz. İkinci kameramıza basıyoruz. Buradan ön izliyoruz. Bir dördüncü kameramızda yayınla. Burada ani bir durum olduğu zaman tak buna basabiliyoruz ve ön izlemeyi katla değiştirebiliyoruz. Bu şekilde
oynayabiliyoruz. Yani bunu seçip bunu oynayabiliyoruz. Ama mesela iki kişi konuştuğunda katla sürekli konuşanı seçebiliyoruz. Diğer türlü tek bir tuşun içinde olsaydı 2 defa basmamız gerekiyor. Tık 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 tık. Bu ikisinin ayrı olması benim için değerli bir özellik. O yüzden bu rejinin bu özelliğini de çok seviyorum. Diğer bir özelliği ise T-bar'ın olması, yani translation geçiş. Mesela örneğin diyelim ki bir konser çekiyoruz. Seyircilere sanatçı dedi ki telefonunuzun ışıklarınızı yakın. Işıklarla birlikte sanatçıyı bir üst üste bindirme yapmak istiyorsunuz. Kameramanlarla da konuştuğunuz bu bindirmeyi yapalım. Burada otoyla yaptığınız zaman geçiş olacak. Mesela ama burada böyle geçişinizi ortaya kadar getirip üst üste binip onu LED ekranlara direkt verebiliyorsunuz. İstediğiniz zaman seyirciye doğru akıp tekrar geri gidebiliyorsunuz. Bunun ayarını, yüzdesini ayarlayıp yapabiliyorsunuz. Veya buradaki ayarlardan aynı şekilde bu geçişleri istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ekranı ikiye bölmek istediğiniz ani bir şekilde mesela veya 45 derece ekranı bölmek istediğiniz bunu yine ayarlayabiliyorsunuz. Bu da gerçekten kullanıma yönelik güzel bir özellik. Evet, diğer bir güzel özelliği ise dik olarak, yani 9'a 16 olarak bir akış vermesi. Yani bu ne demek oluyor? Diyelim ki bir canlı yayın yapacağız ama bunu TikTok'a veya Instagram'a yapacağız. Burada kameralarımızı yan olarak çekip daha sonra bir programa girip, yani Vmix gibi veya başka bir programa girip bunu dik yapmaktansa direkt bunun üzerinden ayarlardan girdiğimizde direkt rejimizi dik çekime yönelik ayarlayabiliyoruz ve dik olarak Instagram'a, TikTok'a veya Facebook'a yayın yapabiliyoruz. Bu da gerçekten bu cihazı diğer cihazlardan ayıran özelliklerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi bu şekilde dik olarak preview ve program penceresi, kameralar dik olarak geldi. Burada kameraları da dik olarak çeviriyoruz. Yani 16'ya 9 bir ekranın ortasını almıyor. Direkt kameraları dik versiyonu, yani rotation olarak çeviriyor. Bu bence kaliteden de kaybettirmiyor. Çok çok güzel bir özellik. Bir diğer güzel özelliği ise bir bilgisayar bağlantısı gerektirmeden bütün bu cihazın bütün özelliklerini bu ekran üzerinden kontrol edebiliyoruz. Bu sağdaki menü tuşundan istersek geçişleri, istersek pip ayarlarını, istersek multiview ayarlarını, istersek aux, output ayarlarını, kayıt ayarlarını, record ayarlarını, fan ayarını, yani bütün ayarlarını kontrol edebiliyoruz. Aynı şekilde audio ayarına da girdiğimizde burada bir ekran açılıyor ve bütün ayarları istediğimiz gibi kontrol edebiliyoruz. Sesle alakalı şöyle küçük bir detaydan bahsetmek istiyorum. Bunu gerçekten bunun üzerinde yapmaları çok önemli. Çekimde ses gecikiyor veya ses önce geliyor gibi bir sorunlar yaşadığımız zaman, yani kamera kablosu veya başka bir operasyonlardan dolayı bir delay sorunu yaşadığımız zaman burada aşağıda delay kısmı koymuşlar. Buradan bunu ayarlayabiliyoruz. Bu da gerçekten çok ince düşünülmüş bir özellik. Bu delay'i gerçekten buradan menüden direkt çözmek hayat kurtarıcı bir özellik. Bunu başınıza gelmeden anlayamazsınız. Almatrix bu cihazın ekranına bütün özellikleri koyduk, bunun bir bilgisayar programı olmasın gibi düşünmemiş. Buna bir bilgisayar programı da yapmış. Kontrol ettiğimiz özellikleri bilgisayar programından da kontrol edebiliyoruz. Hatta canlı yayınlarını daha da detaylı kontroller yaparak daha kullanışlı özelliklerle bu cihazı kullanabiliyoruz. Bunun bir önceki serisinde bilgisayar programı yoktu. Yani bu ekran özellikleri yoktu. O cihazı SDI inleri ve outları fazla olduğu için almıştık. Ama bu cihaza gerçekten bir bilgisayar eklenmiş gibi şu anda. Bu yüzden bu cihazın kalitesi gerçekten arttı. Diğer bir güzel özelliği ise İnternete direkt yayın yapabilmesi. Bilgisayar üzerindeki programından YouTube, Facebook ve diğer streaming key'lerini girdiğinizde buradaki stream tuşuna bastığınızda oraya Ethernet bağlantısını yaptıktan sonra yayın yapabiliyor. Yani ekstra bir bilgisayarı tekrar kurmanız, ondan sonra oradan yayına girmeniz gibi şeylere gerek kalmıyor. Ethernet'i buraya direkt kablodan giriyorsunuz. Daha sonra stream'e bastığınızda buradan stream çalışıyor. Her şey için bir cihaz taşıdığınızda gerçekten zor oluyor. Yani şimdi mesela biraz sonra bahsedeceğim özellikler de var. Kayıt için kayıtçı taşıyalım. YouTube yayın için yayın bilgisayarı taşıyalım. Dik ekran için dik bir ekran koyalım. Görüntüleri daha büyük koymak için, yani 5 dakikalık bir şey için bir şey olsa daha büyük ekran koyalım falan olduğu zaman bu işler çok zorlaşıyor. Bu böyle portable, küçük bir cihaz olması ama bu kadar büyük işlevlerinin olması gerçekten çok güzel. Evet, en sevdiğim ve beni birçok şeyden kurtaran özelliği SD karta ve USB'ye kayıt etmesi. Bu özellik daha önceki sürümlerinde yoktu. Bu cihazla beraber gelmesi gerçekten bu cihazı almamıza neden olan şey oldu. Yani bu saydığım özelliklerin hepsi bir önceki cihazda vardı. Yani ekran yoktu, işte oradan kontrol edemiyorduk ama yaptığı iş olarak bir önceki cihazda da yapabiliyorduk. Ama üzerindeki kendi kayıtçısının olması gerçekten bu cihazı alınabilir kılıyor. Bu cihazın kendi üzerinde kayıtçısı olmadan önce ne yapıyorduk? Ekstra PGM çıkışından bir çıkış alarak kendi kayıtçımıza kaydetmeye çalışıyorduk.
Bu da PGM çıkışının bir sıkıntı olması, yine dedim biraz önce bahsettiğim gibi HDMI kablosunda bir sıkıntı olması veya bizim kayıtçımızda sıkıntı olduğunda yine bizi zora düşürebiliyordu. Şimdi hem PGM'den kayıt alıyoruz hem de üzerine kayıt aldığımız zaman gerçekten ikili bir yedek oluyor. Bu da bize oldukça vakit kazandırıyor. Evet, şimdiye kadar saydığım özellikler bu cihazı almamıza neden olan ve kullanımını kolaylaştıran özelliklerdi. Bir de bu özellikte olsa bu cihaz daha iyi olurdu dediğimiz özellikleri var. Öncelikle AUX'lardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bunun dediğim gibi 2 tane AUX'u var, 2 tane PGM AUX'u var. Bir tane de HDMI PGM AUX. Bu AUX'ları seçtiğimizde mesela dedik ki birinci kamerayı gönder veya ikinci kamerayı gönder. Bu iki AUX'ta da aynı çıkışı veriyor. Yani bunları bir tanesine farklı, AUX 1'i farklı, AUX 2'yi farklı verseydi gerçekten bu da güzel bir özellik olurdu ama ikisinden de aynı çıkışı veriyor. Bu eksiklerinden bir tanesi. Aslında buradaki çıkışların hepsinin ortak bir alandan AUX 1, AUX 2, AUX 3, AUX 4 gibi hepsine istediğimiz kamerayı, istediğimiz multivi veya PGM'i atayabilir olmamız lazım. Atem Pro'larda, Atem HD Studio'larda bu özellik gerçekten böyle. Bunda da böyle olmasını tercih ederdim. Sanırım yazılımsal veya bu cihazın kapasitesiyle alakalı özellik. Ama en azından bu ikisinin böyle olması gerçekten bu cihazı bir üst seviyeye çıkartırdı. Ama bunlar böyle değil maalesef. Diğer bir değinmek istediğim şey ise kayıt kalitesi. En fazla 32 megabitlik bir kayıt kalitesinden bahsediyoruz. Yani burada 32 megabitlik yeterli miydi derseniz bence en az 100 megabit olmalıydı ki kameralardaki kayıtlarla birebir eşleşsin veya işte onlara yakın bir seviyeye ulaşsın. 32 megabit de yeterli mi? Yeterli. Yani çoğu işte kurtarıyor. Çoğu işte bizim direkt kaydı vermemizi sağlıyor. Ama kalitenin daha yüksek olması bizim için daha kullanışlı olurdu. Bir diğer olması gereken özelliği ise kameramanların isimlerini buraya STI1, STI2, STI3 yazan yerlerde yazamıyor olmamız. Bunun 10 inç ekranlı modelinde yazabiliyoruz. Yani direkt menüden girdiğimizde HDMI 1 yerine işte Ahmet, HDMI 2 yerine Osman gibi yazabiliyoruz ama burada aynı model, aynı bir üst model olmasına rağmen burada yazamıyoruz. Belki bu güncellemeyle giderilebilir bir şeydir. Çünkü bu da gerçekten ekranda hayat kurtarıyor. Yani bazen kamera 1, kamera 2 diye konuşmuyorsunuz. Orada kameramanlarla mikrofondan konuşurken kimin hangi kamera olduğunu göremiyorsunuz. Yani o an onu algılayamıyorsunuz. Orada altında yazdığı zaman işinizi kolaylaştıran bir şey oluyor. Bu da olsaydı gerçekten güzel olurdu. Ve en çok aradığım özellik, belki bu özellik için bu cihaz yeterli değildir. Onun için diyemiyorum. Ama Atem Mini Extreme Pro'larda, Atem Mini ISO'larda olduğu gibi burada benim Regi'de multiview kamerayla kaydettiğim görüntüleri, geçişleri bir XML dosyasına yazsa ve onları Premiere veya DaVinci gibi programlara attığımda nerelerden kesme yaptığımı bana gösterse gerçekten kullanışlı bir özellik olur. Yani bu geçişlerin bir çıktısını verse, saniyeleriyle bölünmüş olarak basit bir şekilde verse gerçekten bunu kurguya geçtiğimizde bize çok kolaylık sağlayabilir. En azından bir şeyleri bölerken veya çekerken kolaylık yaşayabiliriz. Bu da olsa gerçekten güzel bir özellik olurdu. Ama sanırım fiyat performans olmasındaki özelliklerden biri de bu. Evet, bu cihazın olumlu özelliklerinden ve keşke olsa dediğimiz özelliklerinden bahsedeyim. Ama bu cihazı diğer markalarla karşılaştırırsak bu fiyata bu kadar özellikte başka bir cihaz yok. Yani bu tam bir fiyat performans cihazı. Boş bir özelliği yok. Burada Avmatrix firması fazla özellik koyup da fiyatı yükseltmek yerine sadece gerekli özellikleri koyarak fiyatı düşürmeye gitmiş. Yani mesela PIP özelliği, konferans, konser veya başka şeyler çektiğiniz zaman PIP özelliği çok sizin işinizi görecek bir özellik değil. Bunu çıkarmış, 2 tane eklemiş. Mesela Blackmagic'te 20 tane PIP ekleyebiliyorsunuz. Yapacağınız işe göre bunu alırken tercih etmeniz gerekiyor. Ama benim için bizim işlerimizi gören çok iyi bir cihaz. Bütün bu saydığımız özelliklerden dolayı da artık bu cihaz bizim ana cihazımız oldu. Ama şunu unutmayın, bu cihaz 1080p için geçerli. Yani 4K'ya geçtiğimiz zaman bütün operasyon değişiyor. 4K'da Blackmagic tabii bu işin üstadı ve orada fiyat performans deyince de Blackmagic oluyor. Onu da başka bir videomuzda inceleyeceğiz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. İyisiyle kötüsüyle bu cihazı anlatmaya çalıştık. Eğer bu cihazla ilgili merak ettikleriniz varsa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutma ki en önemli özellik bu cihazlar değil, bu cihazları nasıl kullandığındır. Görüşmek üzere. Bir daha düzgün söyledin mi?